Üst insan. İsmi kadar içeriği de ilginçtir bu konseptin. Nietzsche evrimin insanla bittiğine inanmaz. Evrimin eksik olduğunu düşünür. İnsanların evrimine devam edip bir üst kademeye, yani üst insana ulaşabileceğini söyler. Fakat Nietzsche'nin bahsettiği üst insana evriliş popüler kültürdeki insanüstü güce sahip süper kahramanlar gibi değildir. Kendisi insanın fiziksel değil zihinsel evriminin gerçekleşebileceğini savunur ve zihinsel evrimini tamamlayanlara da üst insan der. Peki nedir bu üst insanın sahip olduğu özellikler? İlk olarak üst insan kendi yolundan gider. Üst insan kendini belli otoritelere, sistemlere ve inançlara ait hissetmez. Bu değerleri reddeder ve kendi ideallerini her türlü değerden üstün tutar. Bu sebeptendir ki hayatlarının bir döneminde yalnız ve uyumsuz kimseler olabilirler. Ama onlar için kendi yolunda tek başına yürümek, başkalarının yolunda toplumla iç içe yürümekten çok daha anlamlıdır. Üst insan acı çekmekten çekinmez. Zaten kendi yolunda yürüyen birisi olduğu için oldukça fazla acıyla karşılaşacağının farkındadır kendisi. Fakat onun için acı çekmek, kendi yolunda gitme cesareti gösterdiğinin bir kanıtıdır. Hatta acı çekmenin iyi şeylerin gerekli bir parçası olduğuna inanır. Üst insan bencildir. Nietzsche insanların özünde bencil varlıklar olduğunu düşünür. Fakat insanların bencilliği reddetmesi yerine bencil doğalarını benimseyip kendilerini üst insan yapmasını ister. Nietzsche'nin bahsettiği bencillik, başkalarının hakkını yiyen, çıkarcı bir bencillik anlayışı değildir. Nietzsche, insanın kendi hayatını yönetme, hakkını arama ve kendi yolundan gitme bencilliği göstermesini ister. Kısacası bencil olmak kendin olmaktır üst insan için. Üst insan tehlikeli yaşar. Nietzsche her insanın tehlikeli yaşaması gerektiğini düşünür. Çünkü ancak tehlike durumunda insan gelişebilir. Hatta insanı hayvan ve üst insan arasında gerilmiş bir ip olarak görür. Bir nevi köprü misali. Üst insan olmak isteyen kişi bu tehlikeli yolculuğu tamamlamalı, ipin üzerinden karşı tarafa geçmelidir. Onun bizden istediği tehlike, konfor alanından çıkma cesareti göstermektir. Üst insan sadece bu dünyaya odaklanır. Üst insan için bu dünya onun tek şansıdır. Elinden gelen en iyi performansı sergileyerek bu şansı iyi kullanmalıdır. Üstelik kendisi bu konseptine tepkilerin geleceğini bildiğinden iddia ederim ki benim üst insan dediğime siz şeytan diyeceksiniz demiştir. Ayrıca üst insanın özelliklerine bakarsak iyi karakterlerin yanında kötü karakterlerin de üst insan sınıfına girebildiklerini görebiliriz. Fakat bir noktaya açıklık getirmek gerekir ki Nietzsche bu üst insan konseptiyle ne bir faşist yaratmak ne de kötülere cesaret vermek ister. Onun asıl amacı bir insanın tüm potansiyeline ulaşmasını sağlayıp hayata anlam katmaktır.